everybody. Today I am with Mr. Dennis from Peterson Airline and Interpen Company. He's gonna give us some valuable information for production of PVC doors and windows. From the beginning to the end, step by step, he will give us some good and brief information. So let's listen what he's giving us as a tips. Yes, Mr. Dennis, here you go. Tekrar merhaba, hoş geldiniz. PVC kapı pencere imalatı ile ilgili size bazı temel bilgilerden paylaşmak istiyorum. PVC kapı pencere imalatındaki tüm proses zincirin halkalarına benziyor. Her bir halka bir prosesin adımını oluşturuyor. İlk aşama kesim. Profillerin nasıl kesileceği ile alakalı. Biz fabrikamızda tam otomatik CNC kesim işleme merkezlerini kullanıyoruz. Kesimde en önemli olan şey profilin doğru ölçüde ve doğru açılarda kesilmiş olması. Bizim makinalarımız CNC olduğu için minimum hata toleransı ile çalışmakta ama klasik üretimlerde çift kafa ve tek kafa kesim makinalarında da bu işlemler yapılabilmekte. Belirttiğim gibi biz CNC makinalarda işlemlerimizi yapıyoruz. Makinalarımız aynı zamanda profili keserken üzerinde açılması gereken pencere ve kapı kolları delikleri gibi veya su tahliye delikleri gibi birçok delik ve kanalları da otomatik en hassas şekilde açıyor. Bu kesim aşamasından sonra destek sacı aşamasına geçeceğiz. Mr. Dennis said that we are using CNC cutting and machining centers for our productions. With these machines, we are minimizing the mistakes and we are trying to have the best measurements and we are trying to have the best results for our doors and windows. As you see, their machines kind of professional. So even some basic machineries, you can make some doors and windows. But in this system, in this factory, they are using CNC machinery systems and they are having best results. Right now, just you are checking out the cutting of the profiles. After these steps, we will see how we will insert the reinforcement bar into the profiles. Yes, Mr. Dennis, right now we can also see the inserting of the reinforcement bar, please. After cutting and machining profile, the second step is to put reinforcement into the PVC profile because standalone the profile PVC is not enough strong to be window. Even also, can you tell Turkish? Some Turkish guys also. Sadece PVC kapı pencere profili tek başına kullanılamıyor. İçerisine metal galvaniz kaplı destek sacı koymamız gerekiyor. Kesim işleminden sonraki işlemimiz budur. Şimdi size onu göstereceğim. Okay. Şimdi bu istasyonda destek sacı profilinin PVC profil içerisine konulup daha sonra nasıl vidalandığını göreceğiz. Now in this station, we will see how to insert reinforcement profile into the PVC profile and the screwing. Destek sacının çok doğru ölçüde olması gerekiyor. Ne küçük ne büyük ve uzunluk anlamında da teknik verilere uygun şekilde kesilip içerisine yerleştirilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi ustamız şu anda profillerin içerisine destek sacını yerleştiriyor. Eliyle ortalama işlemini yaptıktan sonra vidalamaya geçecek. As you can see, the operator inserting the reinforcement into the PVC profile. Reinforcement dimension has to be really precise, not small, not so big. And the thickness also important. As well as the dimension should be according to the tolerance. Now we will see how he is going to screwing. Centering by two hands. İki elle ortalıyor. Destek sacı olmayan bir PVC profil, kemik olmayan bir vücuda benzer. The PVC profile without reinforcement seems like the body without bones.
Okay, Mr. Deniz, thank you very much for your great information that we have. It's a very, very good and very valuable information. Thank you very much.